Hoş geldiniz Can Hocam tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. O zaman ilk sorumuzla başlayalım hızlıca. Tabii. Can Sarıçoban denildiğinde insanların aklında ne bırakmak isterdiniz ve bu zamana kadar neleri oluşturduğunuzu düşünüyorsunuz? Bu sorunun cevabını içten içe merak ettiğim için ardımda bir şeyler bırakmam gerektiğini hissettim. İnsanlara yararlı bir şeyler, düşünmelerine sevk eden bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Ama bu tek başına böyle olmadı, direkt bir yararcılık gibi değil de bir yandan kendime de terapi gibi gelen üretim süreçlerine de ihtiyacım olduğunu hissettim. Ama gerçekten bu 20 yaşlarımın başlarında biraz his olarak bana gelmişti. Sonrasında ise uygulamaya koydukça sanırım doğru yolda olduğumu zaman içinde daha da netleştirmiş oldum diyebilirim. Buna direkt bir cevabım olmasa bile en azından dönüp bakıldığında iyi, bu adam da bu işleri yapmış, bir şeyler katmış denmesini tabii ki isterim ve mutlu olurum bundan. Peki adınıza münhasır da olarak bir esere can vermek ve eserleri yaşatma arzusu ne zamandır içinizde? Hem Türkiye'de hem çeşitli Avrupa ülkelerinde sanat galerilerini gezerken kendime gezme sistemi kurmuştum. Şu şekildeydi. Eserin karşısına geçerdim ve kendi kendime sorardım. Şu an bana ne hissettiriyor bu eser? Bazen bunu cümlelere dökebilirdim. Bazen dökemezdim. Ama neticede içimde bir şeyler uyandırdığını farkına varırdım. Ve bu da sanatın aslında gerçekten de farklı bir yeri olduğunu bana anımsatmıştı. Ve buna çok özenmiştim. Ben de bunu yapmak istediğime sanırım bu süreçte yavaş yavaş karar verdim diyebilirim. Evet, insanlar benden çıkan bir şeylere baktıklarında onun içindeki ruhu, tini, duyguyu, hissi, her neyse veya vermek istediğim mesajı ne kadar iyi alabiliyorlarsa sanki benim için o kadar tedavi edici olacaktı diyebilirim. Evet, çünkü kendi perspektifinizi yansıtmış olacak. Evet. Peki Anadolu'nun ezgisini kaybetmeden ülkenin bilinmeyen değerlerini bugüne taşıma arzusuyla gerçekleştirdiğiniz sergiye bir el atalım tekrardan. Bu zamana olan bakışı aynı zamanda kırdığınızı düşünüyorum. Geçmiş, şimdi, gelecek üçlemesinin düz bir çizgi olmadığını, iç içe geçmiş anlar bütünü olduğunu gösterdiniz geçmişin hayaletleriyle. Sizce bahsettiğimiz geçmişin hala daha hayalet olarak aramızda gezinmesinin sebebi nedir? Evet, son sergim Eydola Geçmişin Hayatları sergisiyle aslında dayandırdığım filozof Bergson. Bergson'un dure kavramı, süre kavramı gerçekten de diyebilirim. En başta yapmak istediğim şeyi kafamda oluşturdum. Ondan sonra bu yapmak istediğim şeyi niye yapmak istiyorum diye o soruyu kendime sorduktan sonra bunlar ortaya çıktı diyebilirim. O da şöyle, Anadolu'da birçok antik kent var, birçok harabe var. Burada nice medeniyetler yaşadı, yok oldu, yenileri geldi. Ama biz bunları böyle sanki turistik bir gezi gibi birbirinden çok kopuk, hatta bugünden çok kopuk bir şekilde değerlendiriyoruz. Bunu alışkanlık haline getirmişiz. Ben de turistik fotoğraflar ya da gezi fotoğrafları dışına çıkarak nasıl sanatsal işler çıkarabilirim diye düşünerek bu en son sergimi kafamda yavaş yavaş şekillendirdim diyebilirim. Geçmiş kültürlerin aslında kırıntılarının hala günümüze devam ettiğini, onların yaşam şekillerini, inanışlarını, isimleri değişse bile mitolojilerini farklı farklı şekillerde bugün hala yaşadığımızı bir yandan da göstermek istediğim için geçmişin hayatları hala aramızda yaşıyor mottosuyla diyelim. Tabii ki estetik olarak da çeşitli kaygılarım oldu ama vermek istediğim o his burada tam olarak buydu. Evet, hala bu alanlara gittiğimizde içimizde geçmişten gelen aslında bugünü gösteren göstergeler var. Bunu bu şekilde açığa çıkarmaya çalıştım açıkçası. Peki bu soruya da bağlı olarak sizce geçmişin hayaletlerine can kattığımızda hayaletler artık bizleri bırakıp gider mi? Yani mühim olan bu yankıları kabul edebilme cesareti mi olur? Kabul edip onurlandırdığımız ve anladığımızda artık çözmüş olur ve yola devam edebilir miyiz? Yani zinciri kırmak mümkün müdür? Direkt olarak zinciri kırmak olarak görmesem de bilinçlenmek olarak bir yere koyabilirim. Bize aslında geçmişe dair gelen her bilgi, her düşünmeye iten obje bir yerde bilincimizi yükseltiyor olabilir. Tabii ki bilinci yükseltmek de zincirleri kırmakta bir araç görevi görecektir eninde sonunda. Neden böyle olur? Çünkü
güdüsel davranmak, sadece o anı bilmek, geçmişe dair ve kendimize dair çok fazla da düşünmüş olmamak bizi aslında fanatizme iter ve bu fanatizm de çeşitli ideolojilerin, kelimelerin veya inanışların, dogmaların kölesi yapabilir. Ne kadar farklılıklar aslında farklılık değildir, bizim de bir parçamız üzerine kafa yormak bu fanatizmi yok ettiği için zincirlerimizi de belli bir oranda kırmış olacaktır. Sizce hayaletler cansız bir şey midir, yoksa sizin için gözle görülmese, elle dokunulmasa, 5 duyu organımız ile algılamasak dahi görünmez duyargaçlarımızla hissedebilir miyiz onu? Sözü. Hayalet aslında tarihin farklı dönemlerinde hep farklı anlamları olan bir kavram olmuş. Ya benim için hayalet nedir diye sorarsak, geçmişten gelen bilgidir, histir, farkında bile olmadan bizi etkileyen auradır diyelim. Bu Walter Benjamin arasından farklı bir auradan bahsediyorum aslına bakarsanız şu anda. Aynı ama farklı bir auradan bahsediyorum. Bir huşu uyandıran ama bir yandan da bu huşunun her zaman da nereden geldiğini bilmeden bunu uyandıran bir etkiye sahiptir bu hayaletler. İşte bilgi edinip de bunun üzerine kafa yorduğumuzda zaten onların nasıl bizi bugün yarattığını, nasıl kırıntıların hala bugünkü toplumumuzda olduğunu, bireysel olarak hatta belki zihnimizde, bilinçaltında olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Biraz genel bir cevap oldu ama böyle bir tanımda bulunabilirim belki. Teşekkür ederim. Peki eski çağa ait saygıdeğer olan etimolojik kökeniyle antik ve anı sonsuzlaştırmaya dayalı fotoğraf sanatı ile siz bu anlara anlam katma gayesiyle ilerlediniz. Bu sanatınızı şekillendirirken sizi nasıl bir yolculuğa götürdü? Son zamanlarda felsefeyle biraz daha içli dışlı olmam. İşte doktora yapıyorum şu anda. İstanbul Üniversitesi'nde tez aşamasına geldim. Biraz mitolojiye de merak sarmama sebep oldu. Ardından şunun farkına vardım. Mitolojik hikayelerin çoğu, ilk çağdaki filozofların çoğu aslında bizim topraklarımızda yaşamış insanlar. Bu da tabii benim antik kentlere olan ilgimi de arttırdı. Sonra şunun farkına vardım. Aslında bizim topraklarımızda yok olamayacak, antik kelimesinden de belki buraya gönderme yapabiliriz, birçok yapı ve ruh var. İşte bu ikisini bir sanat yapıtıyla nasıl gösterebilirim, insanları bu konuda düşünmeye nasıl yöneltebilirim, biraz dikkatleri nasıl çekebilirim isteğiyle beraber belki bu konuda bir üretime gitmiş olabilirim. Kısacası böyle söyleyebilirim. Yani kendi hayat Uzuncası. yolculuğunuzun gidişatıyla sanatınızın gidişatı eş bir yere varmış oldu. Evet, aslında bunun farkında olmadan genelde yaptığımızı da düşünüyorum. İlk işlerime baktığım zaman işte Paris'teki parklar, peyzajlar, ormanlar, daha çok manzaralar üzerinden giden işlerim vardı. Ondan sonra daha çok moda fotoğrafçılığı üzerine seçkilerden oluşan işlerim oldu. Sonrasında yapı bozumuna dayanan daha böyle postmodernist kafada işlerim oldu. Ama baktığım zaman gerçekten de o günkü psikolojimi ve kim olduğumu yansıtan şeylerdi hep. Paris'teki o melankolik peyzajları çekerken gerçekten de yalnızdım. Gerçekten de yabancı bir ülkede yaşamının verdiği boğuculuğu belki yaşıyordum. Moda haftasında çekim yaparken gerçekten de o fotoğraflardaki ruhu yakalamaya çalışarak çeşitli üretimlerde bulunuyordum. Sonra Türkiye'ye dönüşüm, kafa karışıklığı hali, cinnet hali, direnç sergisi ve benzeri şekilde beni oluşturan çevremin etkisi mutlaka olmuştur. Farkında bile olmadan bilinçaltına çıkmıştır diye dönüp baktığımda söyleyebiliyorum. Yani içiniz nasıl gördüyse dışarıya da bunu yansıttığınız. Tabii ki yani Aynen. hem içten dışa hem dıştan içe olan bir şey bu aynı zamanda. Karşılıklı bir alışveriş olduğunu düşünüyorum dışarının ve içerinin o andaki yaratımlarda. İşte bu yüzden zaten direkt olarak bilinç dışıyla bir yaratım yapılmaz. Direkt olarak bilinç dışıyla bir yaratım yapıldığı zaman bu üzerine mantıksal olarak düşünülmüş bir işle sınırlı kalır. Bu da günün sonunda zanaat ve ticari işlere sanki gönderme yapar gibi geliyor bana. Biraz o yüzden kendimize izin de vermek lazım. Bir şey istiyorum. Neden istiyorum? Bilmiyorum. Bir başlayayım bakalım. Yolda zaten neden istediğim ve neden onun çıktığı belli olacaktır diye düşünüyorum. O zaman Jung'un da bir sözünü hatırlayalım. Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır demiş. Harika. Yani direkt tamamlayan bir cümle oldu. Teşekkür ederim. Peki bağıl olarak sanat sizce insanın öz çekirdeğini, nüvesini oluşturması ve hayatının da gailesinden kopartmasıyla aslında kişiyi kendi gerçek kişisiyle tanıştırır mı? Gerçek kendisiyle tanıştırır mı? Bunun da iki taraflı olduğunu düşünüyorum. Bir kere
kendinizi zaten biraz tanımanız gerekiyor ki üretim yapmaya gidesiniz. Üretim yaptıkça da kendinizi daha iyi tanıyacaksınızdır. Tabii ki bunlar bir yandan bir eskapizm de olabilir, dışarıdaki o gürültüden bir kaçış da olabilir ki bunun da zaman zaman zaten olması gerekiyor. Ama sonuç olarak hem içimizden çıkan bir şey, hem kendimizi tanımamıza sebep olan bir şey, hem de içimizden çıkmasının sebebi kendimizi tanımamız olan bir şey diyebilirim. Üçü bir arada. Yani varoluş sancısı olmadan sanat. Ya varoluş sancısı zaten olmalı, sanat yapılsa da yapılmasa da gibi geliyor bana, ama işte varoluş sancısı dediğimiz şey eğer varoluşa karşı sorduğumuz sorularsa, bundan bahsediyorsak, bu illa sancı olmak zorunda değil. Sadece soru soruyor da olabiliriz. Kendi varlığımız Evet. bir sancıysa. Tabii ki bunun da üretimde mutlaka bizi harekete geçiren bir tarafı var. Ama dediğim gibi sadece varoluşa karşı sorulan sorular bile üretim için yeterli bir sebep olabiliyor. Yani hem sancıları tedavi ediyor, hem de sorularımıza cevap bulma konusunda en azından Bizi doğru bir yola doğru. doğru yola doğru, doğru ya da yanlış demesek bile bir yola sürüklüyor en Bir azından. yola sürüklüyor. Evet, ondan sonra belki o yolu sevmiyoruz, başka bir yola tekrar gidiyoruz. Sonra o yoldan da bir şey çıkmayacağının farkına varıp farklı sonsuz sayıda yolda deneyebiliyoruz tabii ki. Taş bize sabitliği, kalıcılığı anımsatırken, taşın ruhunu konuştuğumuzda sabit olanın içindeki devinim ve hareketi de ele almış oluyoruz. Yani sabitin içindeki devinimi ele alır ve yapıtların içindeki ruhu fotoğraflıyorken, o an siz kendi ruhunuzdan hangi parçaları buldunuz? Taşın sabitliği ve bedenin faniliği bir aradaydı bence çalışmalarda. Taşta da aslında bir anda doğru, hem sabit hem bir devinim de var. Evet, orada o taşlardan yapılma işlevsel binalar vardı. Ama bunların işlevi çağlar değiştikçe değişti. İşte nasıl değişti? Belki bir kilise bir cami oldu veya işte bir pagan tapınağı bir kilise oldu. Sonra bunun yerine bir turistik alan oldu. Belki turistik alan olmadan önce şarapçıların takıldığı bir kapalı mekan oldu. Yani farklı olarak sürekli o taşların aslında kendine ait işlevine göre bir belirliliği de oluştu, doğru. Ama bir yandan da o taşların sabitliği kadar günümüzde bizim geçmişimizi ve bugünümüzü işaret etmesi de söz konusu. Bu ne demek oluyor? Aslında pagan tapınağı dediğimiz zaman kiliseden çok ayrı bir şey değil. Kilise dediğimiz zaman camiden çok ayrı bir şey değil. Veya bir tapınak dediğimiz zaman belki içinde muhabbetlerin edildiği bir alandan çok çok daha farklı bir şey değil. Aslında günümüzün son noktasına kadar geçmişten bir yolculuk yaptığımızda sürekli bir şeyleri taşıya taşıya geldiğimizi, çok net çizgiler çekemediğimizi görüyoruz. Ve fani bedenlere karşın her yeni vücutta bu bir şekilde yer buluyor farkına bile varmadan. Nasıl ki alanımızdaki insanlar bizi yansıtıyorsa, içinde bulunduğumuz mekan da kendisini bize yansıtıyor. Fotoğraflayarak yansıtmış olduğunuz bu antik alanlar sizden hangi değerleri temsil ediyordu? İçinizdeki hangi değerleri veya bu antik alanlardaki hangi değerleri yansıtmak istediniz? Aslında orada evrenselliği hissediyorum. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin aslında bir olduğunu hissediyorum. Aslında zamansızlık ve mekansızlık hissiyatını benim için oluşturuyor diyebilirim. Ve kendimizi gerçekten sınırlandırmamamız gerektiğini de bir yerde anlamış oluyoruz. Ve bunun altında bir barışa da bir gönderme yatıyor aslında. Kimseden nefret edemezsiniz böyle baktığınız zaman. İşte onlar farklıydı, biz farklıyız, o zaman onu yıkalım ve yenisini koyalım. Evet, yenisini koyduğunu düşünüyorsun ama çok da yenisini koymuş olmuyorsun aslında orada. Birçok farklı tarihsel, toplumsal, sosyolojik ve psikolojik yere gönderme yaptığını düşünüyorum bunun. Yani bütünleşebilmek için. Evet, evrenle bütünleşebilmek, geçmişle, gelecekle, şimdiyle. Evet. 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 Can Hocam, teşekkür ederiz sohbet için. Son eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun alalım. Evet, yani dünyanın ve ülkemizin zor günler geçirdiğini düşünüyorum. Ve kurtarıcımızın da aslında sanat ve felsefe olacağında inancım sonsuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.